Piramidin kralıyım ama bugün neredeyse içinde yaşamaya başlayacaktım. İnşaat kontrolüne gittim. Bir baktım, içeride kayboldum. Çünkü ben tarihin ilk influencer'ıyım Umut. O taşlar, o heykeller, hepsi benim postlarım. İnsanlar her baktığında beni hatırlıyor. Üstelik bir like'a bile ihtiyaç duymuyorum. Bir gittim, taşların arasına deve tüyü doldurmuşlar. Dedim ki, bu ne? Biri yüzüme bakıp gayet ciddi bir şekilde, efendim izolasyon yapıyoruz. Mezar soğuk olmasın, siz içeride üşümeyin diyor. İzolasyon mu? Sanki mezara kombi bağlayacağım da doğalgaz faturası çıkmasın diye uğraşıyorlar. Hoş geldiniz hanımefendiler, beyefendiler. YouTube başında veya internetin herhangi bir köşesinde bizi izleyen sevgili dostlar. İşte karşınızda Çatı Katı Ekspresi. Bu ilk bölüm. Güleceğiz, eğleneceğiz, hatta belki biraz daha saçmalayacağız. Ama hepsi bir yere kadar. Çünkü bu bir televizyon prodüksiyonu değil, bir YouTube programı. Şimdi size tarihten çok ilginç bir hikaye anlatacağım. Ama dikkat edin çünkü biraz abartılı olacak. Hadi bakalım, haydi zaman tüneline gidelim. Roma İmparatoru Jules Caesar bildiğiniz gibi oldukça sert olan bir adam. Ama bir gün Instagram'da ne görüyor dersiniz? Firavun Ramses Caesar'ın kardeşine flört mesajları atıyor. Evet, yanlış duymadınız. Firavun Ramses her gün Sezar'ın kardeşine merhaba güzelim, güneşin doğuşu kadar parlaksın gibi mesajlar atıyor. Bir de romantik, geceye uygun bir mesaj yollamış pezevenk. Yıldızlar altında seninle bir piramit başında buluşmak harika olurdu. Yani cidden Sezar'a damat mı olmak istiyorsun Firavun? Diyorsunuz değil mi? Ama durum bir noktada gerçekten ilginçleşiyor. Jules Caesar tabii ki hemen bunları fark ediyor. Instagram'da hikayeye bakarken birden mesajları görüyor. Ve hemen bir canlı yayın açıyor. Kardeşime mi yürüyorsun lanet olası Firavun diyerek öyle sinirleniyor ki o sırada odaya giren kölesini köpeklere yem ediyor. Firavun da hiç bozuntuya vermemiş. Ne var yani kızın hikayesine göz atıp 2 alev attım o kadar. Ama bak kalbim gerçekten mumya gibi. Sarıp sarmalayacak birini arıyor. Ve burada daha da kötüsü olamazmış gibi Napolyon devreye giriyor. Her zaman olduğu gibi Napolyon her konuda fikir sahibi. Hemen bir tweet atıyor. Sezar kardeşini kaybetmiş, Firavun'a kaptırmış. Ama Sezar kardeşini savunacağına önce DM'de mesajlarını silsin. Napolyon'dan da bu kadar ciddiyet beklemeyin. O her şeyi yorumlayan bir adam. Hani bir laf var ya, Napolyon'un boyu kısaydı ama kalemi her şeyin üstündeydi. Ama işin komiği ne biliyor musunuz? Sezar'ın kız kardeşi hala Firavun'un gönderilerini beğeniyor. Flört mesajıyla böylece tarihteki ilk kadın kavgasını Instagram başlatıyor. Şimdi geçmişin tozlu sayfalarından gelen ama kendisi hala Instagram'da mavi tikli olan bir konuğum var. Efendim Firavun Ramses geliyor. Hem de sadece piramit yapımıyla değil. Eski Mısır'ın en büyük magazin skandallarını da konuşacağız. Evet, alkışlarınızla işte cesedi hala soğumayan adam. Firavun Ramses. Ramses Bey aman efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oturun rahatınıza bakın. Tabi piramitler kadar konforlu olmayabilir ama biz elimizden geleni yaptık. Hoş bulduk Umur Bey. Beni buraya çağırmak için ne kadar çaba sarf ettiğinizi biliyorum. Piramitten çıkmayalı da epey uzun zaman olmuştu. Güneşi göreceğimi düşünmüştüm ama görüyorum ki stüdyom benim mezarımdan daha karanlık. Ramses görüyorum ki şakaların da mumya bedenin kadar soğuk. Neyse konumuza dönelim. Merak ettiğim bir konu var. Ramses buradaydı meselesi nedir? Ah Umur Bey, piramidin kralıyım ama bugün neredeyse içinde yaşamaya başlayacaktım. İnşaat kontrolüne gittim. Bir baktım, içeride kayboldum. Piramitlerin kralı kendi eserinin içinde mi kayboldu? Hadi canım nasıl oldu bu? Şimdi şöyle, inşaatı hızlandırmak için işçilere dedim ki, her odanın farklı bir yola bağlanması lazım. Daha verimli çalışacaksınız. İşçiler de bunu ciddiye alıp içeriği labirente çevirmiş. İşte kral işi çözüm derken daha da batırmak. Peki piramidin içine neden girdin? İşte işçilere moral olsun diye bir konuşma yapmak istedim. Ama bir baktım, bir kapıdan girdiğim bir koridor. Sonra bir oda. Derken kapılar birbirine bağlanıyor. Her yer aynı görünüyor. Sonunda çaresiz kaldım ve duvara
Ramses buradaydı yazdım. Koskoca Firavun içeride haritasız mı dolaşıyordu? Haritam vardı ama fayda etmedi. Çünkü işçiler haritayı her gün değiştiriyor. Her biri biz daha kısa yol bulduk diyerek yeni yollar eklemiş. Yani içeride mahsur kaldın. Peki ne yaptın? İlk başta Firavun olarak sakince çözüm aradım. Ama sonra biraz panikledim ve bağırmaya başladım. Burası benim piramidim. Beni dışarı çıkarın. Sesim yankılanınca daha da korktum. Bir süre sonra işçiler beni buldu ve dürüst olmak gerekirse biraz güldüler. Gülmekte haklılar. Firavun kendi piramidinde kaybolmuş. Ama bu olaydan bir ders çıkardın mı? Evet, inşaat bitmeden bir tabela koydurdum. Lütfen kaybolursanız rehbere danışın. Tarihe adınızı altın harflerle yazdırdınız. Peki hiç düşündünüz mü? Neden bunca yıl sonra hala insanlar sizin hakkınızda konuşuyor? Çünkü ben tarihin ilk influencer'ıyım Umut. O taşlar, o heykeller, hepsi benim postlarım. İnsanlar her baktığında beni hatırlıyor. Üstelik bir like'a bile ihtiyaç duymuyorum. Vay be, işte özgüven bu. Ama yine de bakın Ramses Bey, bu programda takipçi sayısı önemli değil. Burada önemli olan kahkahalarımızın ve anılarımızın sayısı. O yüzden bugün buraya geldiğiniz için gerçekten çok mutluyuz. Şimdi biraz daha derin konulara dalmadan önce kısa bir reklam arası verelim. Ama reklamlardan sonra Firavun Ramses'e tarihin en büyük sırlarını soracağım. Kleopatra Güzellik Merkezi. Ölüleri canlandırır, yüzüne renk verir. Yepyeni kampanyamız ile yüzünüze gençlik katıyoruz. Fırınlanmış mumya indirimini kaçırma. Adres Antik Mısır Güzellik Merkezi, Kleopatra Tapınak Yolu. Firavunum, tekrardan hoş geldiniz. Piramitlerden buraya gelmek zor olmadı umarım. Yol uzundu ama havaalanında biraz sıkıntı oldu. Business uçacağımı düşünmüştüm. Ancak uçağın kargo bölümünde cesetlerle beraber geldim. Pasaport kontrolü sırasında memur benim ismimi okuyunca "Bu gerçek mi?" dedi. "Yahu gerçekten Ramses'im işte." Pasaport kontrolü mü? Siz orayı yanlış anlamışsınız. Normalde sizi direkt VIP'den alıyoruz. Firavun Pass diye bir sistem getirdik. Şimdi sizinle ilgili herkesin merak ettiği bir şey var. Firavunluk döneminizde piramitleri yaptırdınız değil mi? Ama o dönemde iş güvenliği falan nasıldı? Şimdi olsa kesin 300 tane dava açılırdı. Doğru söylüyorsunuz. İş güvenliği yoktu ama motivasyon vardı. O zamanlar işçilere çalışmazsanız tanrınız olarak güneşi kapatırım diyorduk. İş bitiyordu. Sevgili seyirciler, burası Antik Mısır'ın en büyük inşaat şantiyesi. Ramses'in Büyük Piramidi. Ama size söyleyeyim, burası aynı zamanda tarihin en büyük bu işi bizi aşar hikayesi olabilir. Bakın, sabahın köründe geldim şantiyeye. İşçilerden biri köşede oturmuş taş kırıyor. Ama dikkatli bakınca adam taşı kare yerine yamultmuş yahu. Köşeler kaymış. Yanına gittim ve sordum. "Ne yapıyorsun kardeşim?" Bana ne dedi biliyor musunuz? "Abi sanat yapıyorum." "Sanat mı? Ya bu şantiye müze mi, piramit mi anlamak mümkün değil." Bir de geçen gün buraya yeni taşlar geldi. Devasa kare taşlar. Ama nasıl olduysa bu taşlar yerine şantiyeye üçgen taşlar indirilmiş. Baş mimarın yanına koştum. Dedim, "Hocam bu üçgen taşlar nereden çıktı ya?" Adam bana şöyle döndü. Gözleri fıldır fıldır. "Piramit üçgen olacak ya, taşlar da üçgen olsun, uyum sağlasın diye düşündük." Dedim ki, "Usta, taşların uyumu tamam ama bu işler uyumlu değil. Yanlışlıkla Lego yapacağız burada." En bomba olay ise geçen hafta yaşandı. İşçiler bir sabah geldi, baktılar piramidin tepe noktası yerinde yok. Panik oldular tabii. "Tepesi düşmüş" diye bağırıyorlar. Hemen bir araştırma başlatıldı. Akşamüstü anlaşıldı ki tepe taşı şantiye müdürünün bahçesine heykel olmuş. Adam taşı alıp bahçe süsü yapmış. Bir de altına şunu yazmış: "Firavun Isaac Newton'dan önce taş düşürdü." Sevgili seyirciler, buradan Ramses'e sesleniyorum. Firavunum, eğer bu taş işleri böyle giderse piramit değil, tarihi bir komedi filmi inşa ediyor olacağız. Ama merak etmeyin, ben bu şantiyeyi izlemeye devam edeceğim. Kim bilir, belki bir gün gerçekten düzgün bir piramit görürüz. Şimdilik Faik Topal'dan bu kadar. Şantiyeden bildiriyorum. Tarihi bu kadar kazınmış bir figürü burada ağırlamak büyük bir şeref. Ama sormazsam çatlarım. Şimdi o piramitleri gerçekten sen mi yaptırdın? Çünkü dürüst olalım, bu işte bir bit yeniği var gibi. Ah Umur ah, tarih adını yazdırmak ne güzel. Ama bir yandan da herkes her şeyi sorguluyor. Tabii ki ben yaptırdım. Ama dinle. Bu hikayeyi duyunca diyeceksin ki
Ramses, Allah sana sabır versin. Bir daha böyle bir şeye kalkışır mı insan? Tamam, anlat bakalım Yüce Ramses. O piramitler nasıl yapıldı? Taş üstüne taş nasıl koydunuz? Hepimiz ağzımız açık dinleyeceğiz. Bak şimdi, benim planım çok basitti. Dedim ki, kardeşim şanlı bir mezar yapacağız. Her şey nizami olacak. Taşlar milimetrik yerleştirilecek. Burası bir firavun projesi. Şantiyede kimse mangal yapmayacak. Ama bir gittim, ne görsen beğenirsin. Taşları üçgen yapmışlar. Üçgen. Dedim ki, beyler, burası inşaat sahası, matematik olimpiyatı değil. Kare taş yapın, düzgün taş yapın. Adamlar yüzüme bakıp diyor ki, ama efendim üçgen daha estetik. Estetik mi? Ya mezarımda moda mı düşüneceğim ben? Olmadı mezarıma da kırmızı halı serin. Üçgen taşlarla kalmamışlardır ama, değil mi? Daha neler yaptılar? Dur dinle. Dedim ki taşları düzgün yerleştirin ama arada boşluk kalmasın. Bir gittim taşların arasına deve tüyü doldurmuşlar. Dedim ki bu ne? Biri yüzüme bakıp gayet ciddi bir şekilde efendim izolasyon yapıyoruz. Mezar soğuk olmasın siz içeride üşümeyin diyor. İzolasyon mu? Sanki mezara kombi bağlayacağım da doğalgaz faturası çıkmasın diye uğraşıyorlar. Piramidi yapmak için imarı almak zor olmadı mı? Ah Umur, sen ne diyorsun ya? O dönemde belediye mi var? Ama bende de iş yokmuş. Gidip bir nevi belediye memuru olan Ra'nın tapınağındaki kahine danışıyorum. Dedim, hocam biz burada piramit yapacağız. İzin verir misiniz? Adam bir kehanet uydurdu. Piramit yaparsan yok gökyüzü yarılır, yok Nil taşar, deve kuşları dans eder. Yani izin alamadık, işe başlamak için bile kahinle papaz olduk. Mükemmel. Yani sonuçta piramit orada dimdik duruyor. İkna etmem tam bir trajedi Umur. Bir gün kalktım dedim ki, kahine hediyeler götürelim. Ama hediyeleri aldı, hala ikna olmuyor. Dedim ne istiyorsun? Ciddi ciddi baktı ve dedi ki, piramidin tepesine benim heykelimi koyarsanız izin veririm. Şimdi düşün, piramidin tepesine kahinin heykeli. Halk bana firavun değil, heykel sponsoru diyecek. Neyse, mecburen kabul ettik ama tepeye heykel koyacağımıza kocaman bir altın top koyduk. Dedim ki, bu güneşi temsil ediyor. Adam da anlamadı tabii. Gitti dualar falan etti. İşimizi öyle çözdük. Güneşi temsil eden altın top. Şu an anladım. Demek ki o piramidin tepesindeki o şey senin kurnazlığın. Peki başka sorun yaşadınız mı? Ya sorun biter mi? Tapınağın diğer rahibi duydu. O da dedi ki ben de Nil'in taşkınları için dua ederim. Ama bana da piramidin ortasında bir oda yapın. Yahu dedim ben mezara iniyorum. Orada yanımda kiracı mı bakacağım? Ama Nil taşar diye de korkmadım değil. Mecburen kabul ettim. Şimdi piramitlerin içinde gizli odalar var ya. İşte onlar hep bu tür adamlara rica odası olarak yapıldı. Resmen VIP lounge gibi. Peki inşaat sırasında başka neler oldu? Bir gün biri yamuk bir taş getirdi. Kucağında taşıyor. Geldi önüme koydu ve dedi ki Firavunum bu taş sana benziyor. Mezarda başucuna koyarız sembolik olur. Ben böyle bir şey görmedim. Taşın bana benzediği kısım ne biliyor musun? Çatlak olması. Ben de dedim ki tamam koyun ama mezarımda sakın selfie çekmeyin. Mezarda sanat eseri. Yani işçiler aslında sanatçı ruhluydu. Ama sen nasıl idare ettin bu şantiyeyi? İdare edemedim ki. Sonunda ne dedim biliyor musun? Siz ne yapıyorsanız yapın. Ben içeri gidip papyrus okuyacağım. Ama işçilerim öyle bir hale geldi ki işi gücü bırakıp taşların üstünde seksek oynuyorlar. Bir gün baktım piramidin tepesine çıkmış oradan Nil'e atlıyorlar. Dedim kardeşim burası aquapark değil. Ve sonuç? Sonuç bir şekilde o piramitleri bitirdik. Ama tarih boyunca kimse bana elinize sağlık firavunum demedi. Hala herkes soruyor. Bu taşlar nasıl yerleştirildi? Uzaylılar mı yaptı? Arkadaşlar uzaylılarla hiçbir işim olmadı. Ama olsa var ya onları işe alırdım. Çünkü benim işçiler haftada 2 gün çalışıyordu. Uzaylıları 7/24 çalıştırırdım. Ramses Bey size şunu söyleyeyim. Sizinle piramit inşa etmemiş olmak hayatımın en büyük pişmanlığı. Çünkü gerçekten bu kadar eğlenerek taş taşınmaz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra muhabirimiz Faik Topal şantiyeden bildirecek. Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. İşte aradığım piramit. Siz de yeni bir piramide ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Firavunoğlu İnşaat. Ölünüze değer katar. Evet Umur, Giza'dan bildiriyorum. Burada işler fena karışık. İşçilerin en büyük şikayeti Ramses'in mezarı bir türlü tamamlanmıyor. Çünkü Ramses, nasıl desem, kendisi hala hayatta. Ve görünen o ki
Bu durum işçileri çıldırtma noktasına getirmiş. Yanımda Firavun Mazlumları Çalışan Hakları Sendikası işçilerinin temsilcisi var. Şimdi kendisiyle konuşacağız. Merhaba efendim, durumu anlatır mısınız? Bakın Faik Bey, açık konuşacağım. Biz mezar yapıyoruz ama içinde müşteri yok. Bu nasıl bir iş? İnsan ölmek için biraz çaba gösterir. Adam 7 farklı şifalı bitki çayı içiyor. Yoga yapıyor. Hatta geçen gün mezarın ortasında meditasyon yaparken gördük. Dedik ki Firavun'um, meditasyon yerine ölüm pozisyonu alır mısınız? Bize döndü ama daha nefes çalışmam bitmedi dedi. Yani diyorsunuz ki ölüme karşı biraz fazla dirençli. Fazla dirençli değil. Arkadaş resmen inadına yaşamaya çalışıyor. Geçen gün bize geldi, dedi ki mezar hazır olana kadar ölmeyeceğim. Dedim ki efendim, bu mezar sizin için değil mi? Bize biraz hız kazandırmak için bir şeyler yapın. Dedi ki tamam, rejime başlıyorum. Rejim dediği şey ne biliyor musun? Günde 2 kavanoz bal ve deve sütü. Peki bu inşaat sürecini nasıl etkiliyor? Etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Her gün geliyor, taşların üzerine oturuyor ve bize hikayeler anlatıyor. Geçen gün bir hikaye anlatmaya başladı. Ben gençken bir Nil timsahı yakalamıştım. Abi biz mezar yapıyoruz. Survivor hatırası dinlemiyoruz. Bir de sürekli değişiklik yapıyor. Dün geldi, dedi ki mezarın içinde bir yüzme havuzu olsun. Dedik ki ölü adam yüzme mi yapacak? Dedi ki belli mi olur, belki sıcaktan bunalırım. Peki işçiler bu durumla nasıl başa çıkıyor? Baş edemiyoruz ki. Adamın keyfi yerinde. Her sabah piramit inşaatına geliyor, bize kahvaltılık getiriyor. Dedik ki efendim, bu kahvaltı bizim için değil, sizin olmalıydı. Döndü dedi ki ben kahvaltıyı atlarsam ölürüm. Beni kahvaltıda kaybetmek istemezsiniz. Yahu işimiz gücümüz bu mu? Mezarda protein oranını mı tartışacağız? Son bir soru. Ramses'ten beklentiniz nedir? Beklentimiz çok basit Faik Bey. Biraz daha nasıl desem, ölmek için çaba göstersin. Bu mezar bu adamı kaldırmaz. Adamın enerjisi piramidin ömründen uzun. Evet Umur, durum burada böyle. İşçiler Ramses'in mezar işine girmesi için ölümü biraz bak daha sen. ciddiye almasını Şimdi bekliyor. anladım, patronluk böyle bir Söz şeymiş sende. demek. Teşekkürler Şimdi Faik. konuyla Yani ilgili bu tabloyu muhabirimiz duyunca Faik Topal'a Ramses'in dönmek ölümsüz istiyorum. ünvanını kazanmaması mümkün değil. Kral mezarı yapıyoruz ama adamdan daha çok ömrü olacak gibi. Evet sevgili seyirciler, işçilerin isyanı, Ramses'in ölümsüzlük direnci ve piramit inşaatındaki kaos bizi epey güldürdü. Ama şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Dönüşte Ramses'in hem işçilere hem sendikaya, belki de birkaç galaktik ziyaretçiye söyleyecek bir çift lafı var. Sakın bir yere ayrılmayın. Sevdiklerinizi ölümsüz kılmak mı istiyorsunuz? Endişelenmeyin. Firavunlara layık mumyalama hizmetimizle sonsuz yaşama VIP giriş yapın. Şimdi mumyalan, ikinci aile bireyin %50 indirimli. Sakın kaçırma. Mumya Express. Ölünüzü dirinizi her gün birinizi. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ramses, işçiler ve sendika ile ilgili düşüncelerini paylaşmak ister misin? Umur, söylemek istediğim çok şey var. Öncelikle işçi sendikasına sesleniyorum. Arkadaşlar, bana böyle masraflı taleplerle gelmeyi bırakın. Geçen gün biri geldi. Dedi ki, Firavunum, taş taşıma teknolojimizi geliştirmek için bir uzaylı konsorsiyumuyla çalışmamız gerekiyor. Dedim ki, ne uzaylısı? Ya ben ölüme hazırlanıyorum. Uzay programı kurmuyorum ki. Uzaylılar da nereden çıktı biliyor musunuz? Adamlar taş kesmekten sıkılıp gece yıldızlara bakmaya başlamışlar. Biri de dedi ki, şu yıldızlara bir mesaj gönderelim. Göndermişler. Ertesi sabah uzaylılar geldi. Gerçekten mi? Uzaylılar piramitte mi çalıştı? Çalıştı mı? Hayır. Bize galaktik taş kesme semineri verdiler. Sonra da evrensel huzur vergisi diye bir şey icat edip gittiler. Üstüne bir de geri dönüş için piramidin zirvesine anten dikmemizi istemezsinler mi? Dedim ki, anten mi? Ya ben mezar yaptırıyorum, televizyon kulesi değil ki. Peki işçiler bu durumdan memnun muydu? Memnun değillerdi tabii. Bir gün toplandılar. Bana bir protesto düzenlediler. Dediler ki, Firavunum, biz bu mezarın bir an önce bitmesini istiyoruz. Çünkü hayatlarımızı geri istiyoruz. Biri bana dönüp dedi ki, seninle yaşlanıyoruz, artık çocuklarımıza zaman ayırmak istiyoruz. Dedim tamam, olur. Sizin çocuklara da mezarda bir oda açalım. Onu da beğenmediler. Sendikaya lafın var mı? Sendika mı? Umur, sendika dediğin şey ne biliyor musun? Beni mezara götürmek için değil, mezarı bitirmemek için kurulmuş. Geçen gün sendika başkanı geldi. Dedi ki, efendim işçilerin motivasyonu düştü.
yeni bir çalışma düzeni öneriyoruz. Haftada 2 saat çalışıp 5 gün tatil. Dedim ki haftada 2 saat mi? Bu tempoyla torunumun torununu bekleriz. O da torununu gömer. Adam bana baktı. Biz modern çalışma hayatını keşfettik dedi. Ben de ona ben de ölümsüzlük çalışıyorum. Bırakın da işimi yapayım yahu dedim. Peki Ramses, bu kadar kaosun içinde ölümsüzlük hedefini hala koruyor musun? Kesinlikle Umur. İşçiler, sendika, hatta uzaylılar. Kimse beni yıldıramayacak. Mezara girdiğimde var ya herkes anlayacak. Ben sadece bir firavun değilim. Bir projeyim. Ama şunu söyleyeyim. Bu mezar inşaatını bir daha yapsam işçi yerine deve çalıştırırım. Çünkü develer en azından şikayet etmiyor. Ramses, sen tarih kitaplarının hiç yazamayacağı kadar absürt bir efsanesin. Çok teşekkürler katıldığın için. Seyircilerimiz için son bir mesajın var mı? Tabii ki şunu unutmasınlar. Hayatta mezarınızı yapacak insanlara iyi davranın. Çünkü mezar bitmeden ölemezsiniz. Tarih boyunca absürt bir figür olarak anılırsınız. Teşekkürler Ramses, teşekkürler sevgili seyirciler. İlk bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yepyeni bir konukla devam edeceğiz. Çatıkatı Ekspresi'nden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere destek olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sosyal medya üzerinden bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Ya gülüp eğlendik, sohbet bol bol, çatı katında muhabbet hep dolu. Haftaya yine buradayız, kaçırma sakın. Efsaneler burada, eğlence yakın. Gülüp eğlendik, sohbet bol bol, çatı katında muhabbet dolu. Haftaya yine buradayız, kaçırma sakın. Efsaneler